Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Asalet Çalışkan. Bugün sizlerle kapibara arayacağız arkadaşlar. Ben böyle Noel şapkalı hazırladım. Yılbaşı şapkalı. Sizler dilediğiniz renkte veya şapkasız örebilirsiniz şapkalarını. Bir de yapabilirsek küçük bir çanta yapmayı deneyeceğim. Bu videoda sizlerle birlikte oldukça basit, dikişsiz arkadaşlar. Kulakları da dikişli değil. E, Yine bir pratik tarifle sizlerleyim. Umarım beğenirsiniz. Ben çok sevdim. İnanılmaz tatlı oldu. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Yeni bir seriye başlıyoruz bununla birlikte. Birkaç tane daha böyle bu tipte, bu boyutta tariflerim var. Onları da sizlerle paylaşmayı düşünüyorum inşallah. Şimdi kapibarayla başlayalım. Hemen malzemelerimi gösteriyorum. Yine şöyle bir kalın kadife ipi kullanacağım ben. Sizler istediğiniz kadife ipi kullanabilirsiniz. Kotonla da örebilirsiniz. Ama dediğim gibi daha önceki videolarda söylediğim gibi boyut farkı hemen hemen yarıya inebiliyor arkadaşlar. Renk kodumu paylaşayım. 199 ipliğimiz alize. Kahverengi ipliğim. Bu da kar topu olması lazım arkadaşlar. Renk kodu yok ama koyu kahverengi bir ipliğim. Tığım 4 numara. Dikiş iğnem, makasım. Zaten gözlerimizi işleme yapacağız. Göze gerek yok. İçine doldurmak için elyafa ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi hemen yapılışına başlayalım. İpimizi aldık. Evet. Hemen sabitleme zincirimi çekiyorum. Bunu saymıyorum. Üzerine 2 tane zincir çektim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet, böyle daha iyi olacak. Şu ilk zincirin içerisine 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane zincir 7 tane sık iğne ördük. Şöyle hemen sıra başımı belirlemek için ip koydum. Şimdi ilk sık iğnenin içerisine çift batıyorum. Yandaki sık iğneye çift batıyorum. Her bir sık iğneye çift batıyorum arkadaşlar. 7 tane sık iğnemiz 14 tane oluyor. Evet, ipimi atıyorum. Hemen ilk sık iğneme başlıyorum. 3. sıradayım. Bir sık iğne ördüm. Yandakine çift batıyorum. Bir sık iğne ördüm. Yanındakine çift batıyorum. Bir sık iğne ördüm. Yanındakine çift batıyorum. Bu şekilde toplam 21 tane sık iğnemiz oluyor arkadaşlar bu sırada. Hemen sıra başına geldik. 3. sıramız bitti. 4. sıraya başlıyoruz. Evet, devam ediyoruz. Şimdi ilk sık iğnemin içerisine çift battım. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne ördüm. 7.'ye çift batıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne ördüm. 7.'ye çift batıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne örüp sıramı bitirdim. Bu sırada 24 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle ipimi öne atıyorum. Devam ediyoruz. 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane sık iğnemizi ördük. Şimdi çift batıyorum. 1, çift batıyorum. 2, çift batıyorum. 3, çift batıyorum. 4. Geri kalan 10 tane sık iğnemizi düz bir şekilde örüyoruz. Evet, geldik. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. sırayı ördük. 6. sırayı öreceğiz. 28 tane sık iğnemiz oldu. Bu sırada 28 tane sık iğnemizi düz bir şekilde örüyoruz. Her bir sık iğneye bir tane sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edip gelelim. Evet, geldim. Şimdi bir sıra daha 28 sık iğnemizi örüyoruz arkadaşlar. Düz bir şekilde yine arttırma eksiltme yapmıyoruz. Her bir sık iğneye bir defa batıyoruz. 28 sık iğnemizi tekrar örüp geliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sırayı örüyoruz. Evet, geldim. Şimdi sıra başındayım. Bir sık iğne ördüm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane sık iğne ördükten sonra arka arkaya 4 kez kesme yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Daha sonra geri kalan 10 tane sık iğnemizi birlikte örüyoruz. 28 sık iğnemiz bu sırada 24 sık iğneye düşüyor arkadaşlar. Geldik sıra başına. Hemen kaçıncı sıradayız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sıradayız. Şimdi devam ediyoruz. 9. sırada 24 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Her birine kesme yapacağız. Yani her sık iğneyi yanındakiyle birlikte öreceğiz. 12 tane sık iğnemiz olacak. 12 kere kesme yapacağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar kesip gelelim. Evet, geldik şimdi arkadaşlar. Kesmemizi yaptık. Şimdi bu sırada şöyle iki tane ilmeğimizin iki tane tarafı var. Bunun bize olan tarafını yani flu olarak öreceğiz. Battım. Tekrar aynı yere batıyorum. Yine flu olarak çift battım. Yine yandaki sık iğneye flu olarak battım. Bir tane daha bakıyorum. Ön lopuna yani sık iğnenin şu ön lopuna batıyorum. Çift batıyoruz her birine. 12 tane sık iğneye düşmüştük. Şimdi tekrar 24 tane sık iğneye çıkartıyoruz bu sırada. Şu şekilde devam ediyoruz. Her bir sık iğnenin ön lopuna çift batarak 24 tane sık iğneye tamamlıyoruz. Şimdi burada şöyle bir ayrıntı vermek istiyorum. Mesela şurada 2 sıra düz ördük ya 28 sık iğne arkadaşlar. Koton iplikle örmek isteyen arkadaşlarım o 2 sırayı 3 sıra veya 4 sırada düz örebilirler. O zaman çok da minik olmaz oyuncağınız. Anahtarlık boyutunda güzel bir oyuncak elde edersiniz. Yani düz işlediğimiz sıraları 1-2 sıra uzatabilirsiniz düz örerek. Şimdi geldik arkadaşlar. Popcorn çalışmaları yapacağız. Şu çalışmaları yapacağım.
Onun için devam ediyoruz. 7 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 8. sık iğneye şöyle tığıma ipimi doluyorum. Batıyorum, işledim. Doladım, battım, işledim. Doladım, battım, işledim. Benim ipim çok kalın bir kadife ip arkadaşlar. Ben 3 kere dolayacağım. Ama sizler eğer normal kadife iplikse 4 kere dolayabilirsiniz. Koton iplikle 5-6 kere dolayabilirsiniz. Şimdi şöyle doladıktan sonra şöyle 1, 2, 3, 4 tane ilmeğim oldu. Hepsini birden alıyorum. Sabitledim. Parmağımla şu şekilde ittiriyorum. Hemen yandaki sık iğneye bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hemen yanındakine bir popcorn daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Pardon 3 tane yapıyoruz. Hepsini birden işliyorum. Sabitledim, ittirdim, yanındakine yapıyorum. Geri kalan 7 tane sık iğnemi düz bir şekilde örüyorum. Şimdi 24 tane sık iğnemi bu sırada düz bir şekilde öreceğim. Bir sıra boyunca 24 tane sık iğnemi örüyorum arkadaşlar. Yeni sıradayız. Kaçıncı sıradayız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sıradayız arkadaşlar. Örüp gelelim. Evet geldik arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz örmeye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar tığıma ipimi doladım. Burada popcorn çalışması yapıyorum. 3 kere işliyorum. Hepsini birden toplayıp sabitledim. Şöyle hemen yandaki sık iğneye yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir popcorn çalışması daha yapıyorum. Yandaki sık iğneye örüyorum. Geri kalan 9 tane sık iğnemizi hepsini birden örüyoruz sıra sonuna kadar. Şimdi bu sırada eksiltme yapacağız. Bir sık iğne ördüm. Yandaki sık iğneleri beraber örüyorum. Bir tane ördüm. Bir tane kestim. Bir tane ördüm. Bir tane kestim. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 16 tane sık iğnemiz kalmış oluyor. Bu sıradan sonra artık içini doldurabilirsiniz arkadaşlar. İçini elyafla dolduruyoruz. Hemen bir ipucu daha paylaşmak istiyorum. Burada doldurma işlemi yaparken arkadaşlar şu şekilde iç taraftan elyafı şöyle burun kısmına doğru ittirelim. O zaman şu şekilde bir görüntü elde edebiliriz. Yani bu şekilde şöyle hafif burnuna doğru ittirelim. Onu unutmayalım. Şimdi son sıramızı örüyoruz. Bu sıradan sonra biraz daha doldurma işlemi yapacağız. Bir tane kestim. 2. Yani her sık iğnemi birlikte öreceğim bu sırada. 16 tane sık iğnemiz 8 tane sık iğneye düşecek. Evet, ve artık toparlayabilmek için ipimi biraz uzun bırakarak kesiyorum. Hemen şu boşluğumuzu da doldurup geliyorum.
Evet, şimdi geldik şu alt kısmı toparlayalım. İğnemizi aldık. Şöyle yine file olarak batıyorum. Ön loblarına her birine şöyle batarak alıyorum. Ve çekiyorum. Artık ipimizi sabitleyip kesebiliriz. Evet, gövdemiz hazır arkadaşlar. Şimdi devam edelim hemen. Şöyle 1, 2, 3. İkinci ve üçüncü sıralar arasında şöyle ilmeğimi takıyorum. İğnemi taktım. Şöyle kahverengi ipimizi alıyoruz. Geçirdim. Bir tane zincir çektim. Tığma ipimi doladım. Aynı yere batıyorum. Bir tane yarım trabzan ördüm. Aldım. Aynı yere battım. Bir tane ikili trabzan ördüm. Aldım. Aynı yere battım. Bir ikili trabzan daha ördüm. Battım. Tekli trabzan ördüm. Şimdi şöyle ipimi kesiyorum. İki ipimi de şöyle şuradan aldım. Yine aynı şekilde batıyorum. Şu diğer ipimizi de alıyorum. Çıkardım. İki ucunu birbirine bağlıyorum. Evet, bu bizim dikişsiz kulak tarifimiz. Evet, hemen diğerini de yapalım. İkinci ve üçüncü sıralar arasına ilmeğimi takıyorum. Aldım. Bir tane zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Bir yarım trabzan. Aynı yere iki tane ikili trabzan. Aynı yere bir tane tekli trabzan örüp ipimi kesiyorum. Evet, şimdi hemen şöyle yakın bir yerden ipimizi çıkartacağız. Bunu da direkt bunu da çıkardık. Şimdi düğüm atıyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Burada ipinizi iyice sıktığınızdan emin olun arkadaşlar. Evet, şimdi kulaklarımız hazır. Gözlerimizi de işleyelim. Ben şöyle kahverengi iplikle işleyeceğim. Dilerseniz siyah iplikle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok siyah geliyor benim gözüme siyah iplik ama siyah iplikle yapan arkadaşlarım da olacaktır eminim. Şöyle battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıralar arasında şöyle batıyorum. Şuradan çıkacağım. Yine buradan batıyorum. Şöyle burun işleyeceğiz. Bu gözümüz biraz fazla büyük oldu. Evet. Şimdi burun işlemek için şöyle hemen batıyoruz. Alttan ve ipimizi
kesip düğümlüyoruz. Kapibaramız tamamen bitti arkadaşlar. Şimdi burada sonrası artık sizlerin kapibaranızı nasıl giydirmek istediğinize bağlı. Ben dediğim gibi şöyle bir de küçük bir çanta örmek istiyorum. Hemen geliyorum. Evet, geldim. Şimdi yeşil bir iplik aldım arkadaşlar. Yine aynı şekilde başlangıcımızı yapacağız. 2 tane zincir çekeceğim. 1, 2. Şu ilk zincirin içerisine batıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 6 tane sık iğne yaptık arkadaşlar. Şöyle ipliği koyacağım. Hatta burada şöyle yapacağım. Sıra başını zincir çekerek yapalım. Şöyle ilkine battım, kaydırma yaptım, bir zincir çektim. Yanındakine hemen aynı yere çift batıyorum. 6 tane sık iğnemizi 12 tane sık iğneye çıkartıyorum. Hepsine çift batıyorum. Şimdi ilk sık iğneye kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum. Şimdi burada arkadaşlar şöyle yapacağım. Aynı yere şöyle ipimi doladım. Aynı yere 1, 2, 3 tane yarım trabzan yaptım. Hemen yanına kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle hemen sırtında tutmak istiyorum. Daha devam etmemiz lazım. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet, şöyle yapalım. On yedi, 18, 19, 20. Şöyle. Sizler de bu şekilde deneyebilirsiniz. Evet. Şimdi bir tanesini alıyorum. 19 tane zincir çektik. 1, 2, üçüncüye batıyorum. Şimdi buraya 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Yandakine kaydırma yapıyorum. Onun yanındakine kaydırma yapıyorum. Buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3. Yandakine kaydırma yapıp tekrar 19 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. Şimdi şu başlangıcımızın olduğu yere kaydırmamı yapıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Evet, şimdi geldim, bitirdik arkadaşlar. Şimdi şöyle şu en baştaki yaptığımız yere küçük böyle cam kalemiyle göz yapacağım. Sizler iplikle de yapabilirsiniz. Evet, cam kalemleri örgüden çıkmıyor arkadaşlar. Sadece kuruyana kadar ellememiz gerekiyor. Şimdi şöyle çantamızı takalım. Evet. Ve kapibaramız hazır arkadaşlar. Ben sonucu çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Gerçekten çok tatlı oldular. Bir tane daha modelini öreceğim. Yine
şapkalı ve birkaç tane daha model öreceğim. Onları da Instagram hesabımdan paylaşacağım. Beni oradan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadardı. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videoda ne örmek istediğimizi sizler karar vermek isterseniz yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.